Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir arkadaşımla beraber yeniden video çekmeye karar verdik. Umarım herkese hayırlı olur. En son 2020-21 arası açıkçası video çekiyordum. Sonra maalesef yaşadığımız bazı sıkıntılardan sebep video çekmeyi bıraktım. Şimdi ama tekrardan faydalı olabileceğimi düşündüğüm, çevremdeki insanlardan da bu konuda açıkçası bir talep geldi. Tekrardan video çekeyim dedim. İnşallah dediğim gibi hepinize hayırlı ve güzel olur. Umduğum sonuç gerçekten faydalı olacağına inanıyorum. Ee, Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Piyasa eğitimi ciddi paralar ödeyebileceğiniz içerik hazırlayacağım size. Tamamen ücretsiz sunacağım bunları. Sizden tek ricam, bir, beni çok dikkatli dinleyin. İki, öğrendiklerinizi kendi kendinize uygulayın ve her şeyden önce tecrübelerimi göz ardı etmeyin. Ben 2017'den bu yana trade ediyorum. Ve bu işte çok ciddi paralar da kaybettim. Çok güzel paralar da kazandım. Borsa psikoloji işidir arkadaşlar. Herkes size aynı şeyi söyler. Borsa psikoloji işidir. Eğer psikolojinizi yönetebiliyorsanız para kazanırsınız. Ama psikolojinizi yönetemiyorsanız, olmayan bir parayla yatırım mı yaptınız? Trade mi yaptınız? Vadeli işlemlerde pozisyon mu aldınız? Geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Birincisi, bu piyasada kendinize birkaç tane soru sormanız lazım arkadaşlar. Bir, ben sabırlı bir insan mıyım? İçgüdülerinizi kontrol edebiliyor musunuz? Pozisyon alırken duygularınızla mı, beklentilerinizle mi, yoksa saf mantıkla mı karar veriyorsunuz? Eğer o mantık ön planda değilse arkanıza bile bakmadan kaçın arkadaşlar. Çok net söylüyorum size. Arkanıza bile bakmadan kaçın yani. Çünkü duygularla açılmış pozisyonların, emin olun, yani %90 herhalde başarısız olur. Yani başarılı olmasının mümkünatı yok. İkincisi, stratejiniz olacak arkadaşlar. Stratejiniz yoksa başarı ihtimaliniz yine sıfır. Gerçekten sıfır. Stratejiden kastım, öncelikle neden ben pozisyonu açtım? Tamam. Bilgim, tecrübem ve mantığım doğru kombinasyonu yakaladığında pozisyon başarıya ulaşır. Yani hissettiğim, içimden geldi geçerli bir strateji değildir. İkincisi, sermayenin ne kadarıyla işlem açıyorum. Yani pozisyon ters döndüğünde ne kadar zarar ederim. Bunu da önceden hesaplamayan kişi trader değil, trader kumar oynuyor. Yani bunu kesinlikle hesaplamanız lazım. Yani çünkü piyasanın hep aşağıya ve hep yukarı gitme olasılığı yok arkadaşlar. İlla bir yerde terste döneceksiniz. 3, stop loss kullanıyor musunuz? Stop loss olmazsa gece gündüz demeden bir ayda biriktirdiğiniz 100 dolar, 1000 dolar, 10 bin dolar neyse bir dakikada buhar olur. Ana paranız da sıfırlanır. Bu bir senaryo değil arkadaşlar. Yüzlerce kez gördüğüm bir gerçek. Dördüncüsü, açgözlü müsünüz? Açgözlüyseniz zaten geçmiş olsun. Emin olun, piyasa yapıcılar sizden kat kat daha açgözlüdür. Vampirdir bunlar. Yani emin olun şuna, bu sistemler arkadaşlar yüzyıllardır binlerce insanın üzerinde test edilerek psikologlarla, eğitmenlerle birlikte geliştirilmiş. Yani kendinizi çok akıllı sanmayın. Haddinizi bilin, alın, çıkın. 5, pozisyonu nereye kadar tutacaksınız? Benim tavsiyem, hedeflediğiniz kazanıma ulaştığınızda çıkın. Stop yediyseniz en zoru budur ama en doğru karar şudur: ekranı kapatın, çıkın. Ya o anın hırsıyla kaybettiğiniz geri alma ihtimaliniz neredeyse sıfırdır. Yani piyasa yapıcılar, emin olun, sizin nerede gireceğinizi ve nerede panikleyeceğinizi sizden çok daha iyi biliyor. Yani anlattıklarım kesinlikle teorik bir bilgi değil. Bunlar yıllarca yaşanmış acı tecrübelerin ve sabırla kazanılmış başarıların üzerine inşa edilmiş bir bilgi birikimidir. Göz ardı etmenizi de şiddetle tavsiye etmem. Şimdi hazırsak uzun bir video serisi yapmayı planlıyoruz. Yani böyle 20-30 videoluk bir seri olacak. Biz burada borsadan tutun da kripto, altın, forex piyasalarının hepsini analiz edeceğiz. Yani genelde vadeli işlem tarafını anlatacağım. Çünkü insanların çoğu özellikle vadeli işlem tarafında. Ben ne kadar girmeyi doğru bulmasam da maalesef bizim insanımız kısa yoldan parayı bulmayı bir hayat felsefesi haline getirdiğinden ya da bunun sebebi artık maalesef sosyoekonomik durum, hükümetin durumu, ülkenin enflasyonla olan mücadelesi, insanlar açlık sınırında yaşayınca maalesef yapacak bir şey yok. Herkes
kendine ek bir gelir kapısı açmak durumunda kalıyor. Açıkçası benim bu videoları çekmemin temel sebeplerimden bir tanesi de bu. Yani burada ben bir kişiye bile faydalı olabilirsem benim için ne âlâ. Sizden de ricam, videoyu beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Biliyorum bu laftan ben de nefret ediyorum ama videoyu çekince açıkçası insanların izlediğini görmek, insanlardan olumlu tepki ya da olumsuz tepkiler de olabilir. Almak gerçekten insanı mutlu ediyor. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Özellikle ben bu indikatörlerin hepsini kullanmıyorum tabi. Özellikle bazı arkadaşlarımda yaşadığım ve gördüğüm bazı kötü ekranlar var. Onları size anlatmak istedim. Bir arkadaşımızın ekranı şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya diyorum ki bu grafikten ne anlıyorsun? Ya diyor hepsi işte kullanıyorum. Ya hepsini kullanamazsın arkadaşlar. Yani bütün grafikler size doğru ya da yanlışı veremez. Yani al sat diyemez. Biri al der, öbürü sat der. Yani grafik indikatörlerin daha doğrusu çalışma mantığı hepsinin birbirinden farklıdır. Yani şu ekranda başarı olasılığınız sıfır arkadaşlar. Sıfır. Anlatabiliyor muyum? Süper trend kullanıyor. Volüm, hacim profili kullanıyor. Order bloğu açmış. Fair value gap'ı açmış. Kama kullanıyor. Neye göre işlem alacaksın? Yani neye göre işlem alabilirsiniz yani? Mümkün mü öyle bir şey? Ya arkadaşlar grafiği bu kadar dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Basit düşüneceksiniz. Bakın bu işin temeli basit düşüneceksiniz. Basit düşünmekten kastım şu. Mesela ben Bitcoin'de bir çalışma yapmıştım. Bunu uzun süre önce yapmıştım. Birçok arkadaşım da buradan açıkçası attım onlara da. Bu grafikten sonra erkenden çıkmışlardı. Sayemde bayağı bir zarar etmediler. Şimdi şöyle öncelikle bir grafiğe günlükte bir bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Ermiş 49 binden en top all time high'a kadar 126 bin dolara kadar çıkmış. Bu çıkışta da kendine bir yükselen trend oluşturmuş. Bakın gördük. 1, 2, 3, dördüncü de kırmış artık. Ve bu çok sert kırmış artık. Ve dönüşte bakın reteste bile gelememiş. Şimdi size en çok gelen yani insanların anlattığı yanlış değil. Yanlış anlamayın kesinlikle. Reteste gelip ondan sonra satışınızı yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi Abur buraya geliyor. Tamam bak buraya geliyor. Bunu millet retest sanıyor. Buradan giriyor. Buradan bir daha çıkıyor. Burada panikliyor adam tekrar satıyor. Tamam, buradan tekrar alıyor. Buradan tekrar satışa giriyor. Bu tekrardan yükseliyor. Tekrardan tekrardan diye şu bak inanın şu alanda çoğu insan parasının belki %90'ını bırakıyor. Bakın %90. Bu sebepten diyoruz arkadaşlar bir stratejiniz olmalı. Psikolojinizi iyi yönetmelisiniz. Yani hiçbir grafik size şunu vermez. Ya ben geldim buraya çok güzel. Hop retestimi verdim. Buradan aşağı düşüreyim. Ya var mı böyle bir şey? Bir mantıkla siz düşünün yani. Bir market yapıcı olsanız böyle bir grafik insanlara sunar mısınız? Herkes zengin olsun o zaman. Değil mi? Kendinize önce bunu sorun. Hani ben market yapıcı olsam piyasa evet düşecek belli. Yükseleni kırmış. Bakın yükselen burada bir kanal var. Kamayı kırmış aşağıya. Belli aşağı gidecek. Ama önce bilmeyenleri, sabırsız olanları şurada bir açıkçası içinden geçecek. Anlatabiliyor muyum? Şurada bir içinden geçecek. Birçok insanı stop edecek. Bak inanın birçoğunuz da yapmıştır bunu. Ben de eskiden çok yapardım çünkü. Özellikle anlatıyorum. Geldi. Short gir. Aman yükseliyor stop ol. Geldi short gir yükseliyor stop ol. Geldi short gir yükseliyor stop ol. Tamam mı? Geri çık geri çık geri çık. Arkadaşlar borsanın bir mantığı vardır. Bakın temel bir mantık. Şimdi Fibonacci sayılarını herkes size anlatmıştı. Fibonacci nasıl çekileceğini, nasıl işlem yapılmasının gerektiğini ve doğrudur da. Bakın yanlış değil mi? Doğrudur da. Bilmeniz lazım. Piyasa geldi. Yapmanız gereken en mantıklı şey şu. Geldi. Kırdı. Geçmiş olsun. Artık burası bizim tepemiz. Tamam mı? Burası da bizim dibimiz. Öyle değil mi?
Telefon geldi, ona bakmak zorundayım. Şimdi tekrardan devam edelim. Geldi kırdı. Nereden gireceğini bulamıyorsun. Ama artık bizim bir tepemiz ve bir dibimiz var. Tamam. Direkt şuraya çizimini at kardeşim. Alarmını kur. Ve bu çizime bak. Bu çizim daha önce mantıklı yerlere temas etmiş mi? Bir burada var. Buralarda birçok temas var ama bunların muhtemelen bu desteğini 81.000 desteğini burada yeni oluşturdu. Fibonacci'ni çek. Al 120.000'den 80.000 seviyesine kadar getir. Burası bir sabır testidir. Sabrınızı test ettikleri yer dediğim gibi burasıdır arkadaşlar. Bakın burada en önemli yer düşüşten sonra 382 ve 50 bölgeleridir. 618'e de kadar gider de bu kadar büyük düşüşten sonra o kadar yükseğe çok nadirdir çıktı. Ama şu iki bölge çok değerlidir. Bakın gelmiş. 23.60'a gelmiş. Üstüne çıkmış. Altına gelmiş. Denemiş. Denemiş. Üstüne çıkmış. Ve buraya gelmiş. Bakın burada. Zaten şu bölgede net reddedilmeyi artık görüyorsunuz. Bu biraz daha kısa vade. 4 saate indim. Günlükten 4 saate inmek için. Günlükte de yine aslında bakabiliriz. Gördünüz. Hatta şeyi de açalım da hacimleri de göstereyim ben size. Hacimler ne durumda. Zaten bakın şu bölge, evet, şuradan başlarsak en büyük satıştan sonra görüyor musunuz? Şuraya kadar hacim yok. Yani anladın mı? Bir mum aşağı, bir mum yukarı. İki mum aşağı, bir mum yukarı. Üç mum yukarı, iki mum aşağı falan. Yani burası inletme bölgesidir. Yapmayın arkadaşlar burada işlem. Böyle yerlerde işlem almayacaksınız. Beklemeniz lazım. Sabır. Bu işin dedim temeli sabır. 4 saatliği alalım. Geldi. 382'ye kadar geldi. Bakın trende bile temas edemedi. O kadar büyük satıcılar var. Hani o kadar yoğun satıcı da bir dönem burası. Görüyor musunuz? Buradan sonra artık şelale. Nereye kadar gelmiş? Ben uzun zamandır bakmıyordum bunlara da. Daha bugün açıkçası bakmaya başladım. Vay be, 60.000 dolara kadar düşmüş. Yani verdiğinin yarısını geri almış. Yani 120.000'den 60.000 dolar. Güzel. Dediğim gibi öncelikle arkadaşlar bir dip ve tepe bulmalısınız ve piyasaya uzun dilimden kısa dilime doğru bakın. Yani piyasanın yönünü analiz etmeniz çok önemli. Bilmeniz çok önemli. Bu piyasanın, bu sektörün, daha doğrusu bütün borsa sektörünün, bu altın içinde de geçerli, dolar içinde de geçerli, hepsinde var. Arkadaşlar trendin tersine işlem açmayın. Bak bunların hepsi çok klişedir ama çok doğru şeylerdir. Trendin tersine işlem açmayın. Trendin tersine işlem açarsanız mahvolursunuz arkadaşlar. Bakın mahvolursunuz. Sabır. Dedim mi? Bir bekleyeceksiniz. Stratejinizi oluşturacaksınız. Doğru yerden doğru zamanda aldığınız zaman zarar etme olasılığınız azdır. Edersiniz ama stop kullanırsınız. Bu nedir? Ya 10 tane işlem açarsınız. Doğru yerden doğru zamanda alırsınız. 7 tanesi başarılı olur. 3 tanesine zarar edersiniz. Onda da yine yani aldığınız verdiğinizden daha fazla olur. Kar etmiş olursunuz. Dediğim gibi bu şu anda yani kripto gördüğüm kadarıyla da daha da düşecek gibi. Yani bunun artık şu İran savaşı da bayağı bir patladı. Muhtemelen bundan sonra daha sıkıntılı süreçler bekliyor piyasaları. En büyük yapılan hatalardan biri de şu arkadaşlar. Demin ben de yaptım el alışkanlığı. Kusura bakmayın. Ben böyle. 74.792 destek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 74.792'nin destek olma gibi ihtimali yok. Destek bir alandır. Bakın. Şöyle yaparsınız. Dersiniz ki şöyle. Çok bu sağ eşi bir günlük olduğu için biraz daha zaman dilimi uzun, daha kısa zaman dilimde yaptığınız zaman biraz daha şey olur. Doğru olur.
Şöyle biraz da alanı açacaksınız. Budur. Şimdi insanların yaptığı en büyük hata şu. Şimdi mesela bunun üst bandı 74.000, alt bandı 72.000, tamam mı? Arada 2.000 dolarlık bir fark var. Adam geliyor. Şurayı çiziyor. Tamam mı? 74.400 misal veriyorum. Bu geldi mesela aşağı doğru bunu kırdı. 74.400'ün altında 1 saat kapattı. 2 saat kapattı. Aa diyor, bundan sonra tamam düşüşe gidiyor. Short ben aşağı kadar tutarım. Burada 72.000 de var. Bak 72.000'e de hediyeymiş kaç kere. Bu sefer ne yapıyor? Piyasa geliyor 72.000'den buradan yukarı vuruyor. Kesinlikle bir alan belirlemelisiniz. Bakın, alan belirlemezseniz dediğim gibi noktasal atış olmaz borsada. Öyle bir şey yok yani. 74.792 bizim desteğimiz. 74.792 bizim direncimiz. Öyle bir şey yok. Alan belirleyeceksiniz. Dediğim gibi alan belirleyeceksiniz. Ona da kesinlikle harfiyen uyacaksınız. Dediğim gibi destek dirençleri baz alarak da bu işlerden çok güzel para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu video serisi dediğim gibi uzun bir video serisi olacak. Birçok konu işleyeceğiz orada. İşte Fibonacci işleyeceğiz, indikatörleri işleyeceğiz, işte volüm profili işleyeceğiz. Daha da ondan sonra hareketli ortalamalar, EMA'ları işleyeceğiz. Nerede, hangi EMA'lardan sonra işleme girmeniz lazım. Hepsini teker teker işleyeceğiz. Ama bu video biraz daha temel, grafiği anlama, grafiği okuma, trendin yönünü belirleme üzerine oldu. Bundan sonra birkaç dakika daha da devam edeceğiz. Dediğim gibi şimdi trende baktınız. Günlükte trend burada yukarıya. Yani şurayı bile kesseniz, örneğin şuradan başlatayım ben size. Şimdi burada Bitcoin geldi. Bakın. Şurada trendinizi çizeceksiniz arkadaşlar. Şurada bir gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturuyor. Aslında üçgenin içerisinde işleme hiçbir zaman girilmez. Çünkü yönü belli değil. Bakın, bu üst taraf ne kadar iyi çalışmış. 1, 2, 3, 4 tane temas var. Alt tarafta 2 tane temas var. Şimdi bakın bunu oynatalım. Şimdi siz buradan geldiniz. İşleme girdiniz. İşlemin yönü belli değil. Risk eşiğiniz yüksekse dersiniz ki benim risk eşiğim yüksek kardeşim. Tamam mı? Gireceğim. O zaman mantığı doğru tutmanız lazım ve hızlıca girip çıkmanız lazım. Geldi. Şuradan shortlarsın. Tamam mı? Shortlarsın. Short'u tutacağın yerde şura olur arkadaşlar. Tamam. Bakın sarkmış. Sarkabilir. Ama sizin stratejiniz olması. Niye? Bu önceki dip. Şuradan destek almış. Geldi. Vurdu. Gitti. Bir daha geldi. Gördüğünüz gibi bak. Burada şunların hepsi likidite almadır. Şimdi market maker kimin nerede stop koyduğunu bilmiyor mu sanıyorsunuz? Tabii ki biliyor. Bakın, burada girenleri, muhtemelen burada giren adamların çoğu dedi ki aa bu gider, ya da şurada adam short'a girdi. Geldi şuralara stop koydu. Tamam, burada patlattı. Ya da geldi. Tamam, burada stop olmayan arkadaşlar dedi ki aa yükseliyor, çıkmayalım. Bir koydular aşağı buradan. Hop, geçmiş olsun. Stoplarınız patladı. Artık ne koyduysanız stopunuz 300 dolar 500 dolar, geçmiş olsun. Ne yaptı? Buradan geri geldi. Yine yukarıya. Bakın, burada bir ikili tepe var. Grafiği kendi içinde de kısa süreçlerde de analiz etmelisiniz. Değil mi? Bakın. Mesela günlükte burada ikili tepe yapmış. İkili tepe. Mantığı nedir bunun? Abi en dip noktasını şuraya alırsak, tamam mı? En tepeden en dibe bir çizgi çekersin. Aşağı doğru hedefini koyarsın. Gelmiş mi? Gelmiş. Yukarı çıkmış. Orada altına bile sarkmış. Bakın, bu sizin için hiç önemli olmayacak. Alt aşağı sarksın. Sen burada alıp çıkacaksın kardeşim. Beklemenin anlamı yok. Dediğim gibi bu piyasa vampirlerin olduğu bir piyasadır. İsterseniz 4 saatliğe alın. 1 saatliğe alın. Ama daha da altına düşmeyin, tavsiye etmem. Çünkü daha altında artık bu suyun böyle o kadar bulandığı yerlerdir ki sizi mal eder burada. Gerçekten mal eder. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, psikolojiyi yönetemezsiniz. Ben şurada işlem takip eden insanları gördüm ya. Şurada. Ne işlem açan abi burada? Yani şuraya bak. Burada ne, hani şu alanda nasıl işlem açıyor? Long short bilmem ne.
Yani nasıl bir para kazanacaksın ki? Yani şuraya geleceksin de burayı analiz edeceksin de bu yükselişi yakalayacak da bunların hepsi birçok hayal. Hani bunu şöyle söyleyeyim size, hayalden katı tecrübeli olmanız lazım. Bilmeniz lazım. Hani mum grafiğini okumanız lazım. Kendi içerisindeki formasyonları görebilmeniz lazım. İşte hareketleri, ortalamaları çok iyi bilmeniz lazım. İşte RSI'yi çok iyi bilmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya bunları çok iyi bilmeniz lazım. Ama benim size tavsiyem, dediğim gibi 4 saat taş çatlasın 1 saat ama onun altına düşmeyin. Dediğim gibi burada geldi. Düşüşünü yaptı. Tamam mı? Yine buraya bakın. Bir dip, bir tepe. Çekin Fibonacci'nizi. Tamam mı? Olası giriş yerlerinizi kendinize belirleyin. Ya da olası çıkış yerlerinizi kendinize belirleyin. Bakın. Gelmiş yine temas etmiş. Hatta burada çok mülk etmemiş de çok küçük bir pay kalmış burada. Milimetrik de olacak diye bir kaydı da yok. Yanlış anlamayın. İlla o buraya gelecek %100 temas edecek diye bir kaydı da yok yani. Bakın gelmiş yine şelalesini yapmış. Altta birinci desteğini oluşturmuş. Gelmiş burada nereye kadar bakın. %50'sini almış. Hop aşağı kadar sarkmış. Bakın. Normalde 23.60'da bunun durması lazım. Çünkü ilk desteği 23.60 görünüyor burada. Bakın şu bölümde. Ama ne bu likidi de arkadaşlar. Gelmiş buradan tekrardan denemiş. Gelmiş 23.60'a bu sefer temas etmiş. Buradan nereye kadar? 618'e kadar tekrardan gitmiş. Bakın buradaki şey çok güçlü. Bu alana hacimlerden de destekleyeceksiniz. Bakın gelmiş şu mum. Şu çok güçlü bir mum. Şuradaki mumun boyutu değil arkadaşlar. Buradaki hacim önemli. Hani buradaki işlem sayısı önemli. Buradan sonra gönül rahatlığı işleme girebilirsiniz. Ya dediğim gibi buradan yine de aşağı dönme ihtimali var ama illa bir yerden gireceksiniz yani. Bunun kaçışı yok. Bakın yine gitmiş 618'e kadar. Oradan yine çok sağlam satışlar gelmiş. Bir akümülasyon süreci gelmiş. Yine trendi değmiş. Bakın buralarda artık dediğim gibi risk eşiğiniz yüksekse alın. Alın. 618'e kadar, 50'ye kadar, 38'e kadar aldı. Yani paranızı alın çıkın. Ondan sonra arkanıza da bakmayın. Bakalım bundan sonra ne yapmış. Bakın yine gelmiş. Üstü denemiş. Hatta şunu biraz hızlandırayım ben. Yine bir satış yemiş. 50'ye kadar gelmiş. Orayı da kırmış. 38.20'ye kadar gelmiş. Yani burada anlamanız gereken arkadaşlar bu seviyelere güvenmeniz lazım. Hani %100 güvenin demiyorum. Tabii borsa illa %100 her şey kuralına göre olacak diye bir şey. Zaten %100 her şey kuralına göre olsa dediğim gibi herkes zengin olur. Bu market maker vampirleri de ortada olmaz. Ben sadece şunu görmeye çalışıyorum. Bakın buraya yine üst banda geldi. Yine bir yıldırma süreci gitti. Bakın üstten likidi de aldı. Bundan sonra ne yapmış? Yine bir yıldırma süreci gelmiş. Kırmış. Şimdi günlüğe bir alacağım. Bakın. Görüyor musunuz? Kırdıktan sonra yaptığı hareketi. Yani üçgenin içerisinde işlem açmayın, ben doğru bulmuyorum dememin temel sebebi bu arkadaşlar. Yani küçük alanlarda, tamam mı? Küçük alanlarda açtığınız işlemlerde stop olma, paranızı kaybetme olasılığınız çok yüksek. Bekleyin kırsın. Yani hatta neredeydi bizim o çizdiğimiz yer? Bir daha bakalım. Şunu siliyorum şimdi. Bakın. Burada kazanırsın kaybedersin, kazanırsın kaybedersin. Hatta şunu şurayı da alabiliriz ya. Şurada temasını alabiliriz. Kazanırsın kaybedersin, elindeki sermayeni eritirsin. Ama doğru işlem budur. Bakın düşen bir trend var. Düşen trendi şu bölümde kırıyor. Görün reteste geliyor. Dediğim gibi retest gelecek. Aa şuradan dönecek diye bir kaide yok arkadaşlar.
Siz orada riskinizi alacaksınız. Bakın. Buradan sonraki yükselişe bakın. 68.000'den başlamış. 108.000'e kadar devam etmiş. Yani siz bunun buradan 120 bine 130 bine kadar gideceğinizi bilemezsiniz. Burada da işte diğer indikatörler giriyor devreye. Mesela şöyle ne yapmış burada bakalım. 108 bine kadar geldiğinde bakın. Şimdi burada mesela ben direkt şurada bir negatif uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Niye? Şimdi bakın 199.675 dolar, tamam mı? Şurası 99.675 dolar. Tam bu bölge. Fiyat buradan bakın aşağı düşüyor. Ama burada fiyat yukarı çıkıyor. Yani RSI diyor ki ben diyor bu yükselişi desteklemiyorum kardeşim. Burada bir uyumsuzluk var. Sizin burada artık çakmanız lazım. Yani anlamanız lazım şunu artık, ya bu fiyat olması gerektiğinden daha fazla yükseliyor. Burada bir sıkıntı var. Ne yapmış? Gelmiş. Muhtemelen bu RSI'yi düzeltti. Tamam mı? Şurada. Yok, yine de çok düzeltmemiş aslında. Şurada aynen. Çok düzeltmemiş. Düzeltmeye çalışmış da fırsat vermemişler muhtemelen. Gelmiş. Yine şurada bir ikili tepe. Gördüğünüz gibi. Şu bölge. Dibinde şuraya baz alsak. Yani burada milimetrekle uğraşmayın arkadaşlar. Alın çekin şura. Yani bu ne diyor? Benim diyor kırdığım yerdenki düşüşümden sonra 73 bine kadar giderim demiş ki oralara kadar hakikaten gelmiş. Yani bakın şura biraz sapma olmuş ama 73 bine kadar gelmiş. Sizin bu grafikleri analiz ederken bunları görebilmeniz lazım. Bunları görebildiğiniz zaman zaten bundan sonra kolay kolay para kaybedersiniz ama dediğim gibi şu anda kaybettiğiniz kadar kaybetmezsiniz. Yani eminim benim bu videoyu benim birçok arkadaşım da şu anda izliyor. Çünkü onlar da bana sürekli böyle grafik atıyorlar. Bu ne olur, şu ne olur falan diye. Her seferinde ben onları da böyle e, çizip WhatsApp'tan ya da Telegram'dan gönderiyorum. Öğretmeye çalışıyorum ama video daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum bundan sonra. Bu video içeriğimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videoları da çekmeye başlayacağız. Umarım hepiniz için faydalı olur. Siz de kanala abone olup yorumlarınızı belirtirseniz bizim için de bir artı motivasyon olur. Umarım bu işlemleri, bu analizleri, eğitimleri takip eden arkadaşlar iyi paralar kazanırlar. Maalesef ülkemizin ekonomik durumuna bir nebze de olsun katkımız olur insanlarımıza. Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere.